Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Zin. Bugün patch videosunun ikinci kısmını inceleyeceğiz. Birinci kısmını zaten sağ üstte kartlara falan koyarım. İzlemeyenler varsa oradan izleyebilir. İkinci kısımda daha çok böyle oynanış güncellemelerine bakacağız. Vadi değişiklikleri olsun, yeni itemler olsun. Davranış sistemi diye bir şey varmış. Ona ufak bir değiniriz. Öyle kapatırız videoyu. Şimdi ilk olarak itemlerden başlamak istiyorum. Yeni itemler neler? Bizim şu an kullandığımız itemlerin değişiklikleri neler? Onlara bir bakarız. Vadide map değişti. Bir tane bir şey eklediler. Jungle'lar için eklemişler. Ona bakarız. Şimdi ilk başta bir itemlerle başlayalım. İlk itemimiz Kanıt Susamış. Kanıt Susamış'a %15 bir saldırı hızı eklenmiş. Aynı zamanda %35'in altına canımız indiği zaman bir AD damage'i veriliyordu. Onu kaldırmışlar. Onun yerine %35'in altına indiğinde 250 ile 550 arasında değişecek bir hasar kalkanı koymuşlar. Bunu emilebilecek şekilde ayarlamışlar. Aynı zamanda 20 zırh 20 büyü direnci verecekmiş ve ikili direnme de bir 5 saniyeliğine etki edecekmiş artık Kanıt Susamış iteminde. Yani biraz daha dayanıklı bir item olmuş. Saldırı hızı eklemeleri güzel olmuş. Yani eskisine göre daha iyi gibi. İkinci itemimiz Ebedi Kılıç. Ebedi Kılıç'ın %175'ten kritik vuruş hasarı %205'e çıkmış. Aynı zamanda ekipmandan aldığımız miktarın %100'den fazla olduğu zaman ek olarak da %0.6 kritik hasar vuracakmış. Yani tamamen çok yüksek kritik vuruş için güzel bir item olmuş. Yasuo'ya %100 alınması gereken bir item. Bence Yone'ye de artık alınır. Yone'ye şu aralar pek ebedi kılıç görmüyorum ama Yone ile Yasuo'ya bayağı iyi gider. ADC'lerde nasıl olur onu da çok merak ediyorum. Yani bu meta biraz daha kritik vuruş metası olacak gibi duruyor. Tahsildar'a da bir değişiklik getirmişler. Sanırım tam çeviriler falan bayağı kötü bu arada. Elimdeki kaynaklar bu kadar. O yüzden tam anlayamıyorum ama sanırım şöyle bir ekstra bir şey getirmişler. Ek olarak 25 altın veriyor artık rakibe vurduğumuz zaman. Aynı zamanda maksimum sağlık yüzdesine göre %0.1 olarak kalıcı bir damage artışı sağlıyor. Yani bu da tek atmak için ve gold kasmak için güzel bir iteme dönüşmüş. Yani Jin'e falan gene gider. Böyle tek atmaya yönelik olabilecek hero'lara güzel gider. Samire'ye güzel gider. Hazır Samira da bufflıyken alınabilecek bir item olmuş. Ve en kritik itemimiz ve son itemimiz de bu item yeni arkadaşlar. Bu itemin önce bir statlarına bakalım. Artı 20 AD'si var. %25 kritik vuruş oranı var. Gene bir kritik vuruş görüyoruz. Ve 135 saldırı hızı var. Saldırı hızı bayağı iyiymiş bu arada. Ve bu itemin pasifi de şöyle çalışıyor. Siz bir rakibe vurduktan sonra sizin klonlarınızı oluşturuyor. Bu klonlar mavi renkte oluyor. Bu klonlarınız da sizle birlikte rakibe vuruyor. Yani itemi düşünün. İtem Runan itemi, yani Runan iteminin klon versiyonu gibi bir şey yapmışlar. Bence gayet güzel olmuş bu arada. ADC'ler için çok daha iyi olmuş. Yasuo Yone'de falan nasıl olur onu merak ediyorum. Supportlarda pek gidecek bir item değil zaten de ADC'ler, mid lane'ler onlar baya iş yapar yani. Şimdi geldik vadi değişikliklerine. Gördüğünüz gibi bir tane domuzcuk var. Bu domuzu arkadaşlar dakika 3.25'te çıkıyor. Bu çıktığında jungle'ınız bunu keserse yanında böyle küçük bir domuz oluyor. O küçük domuzla birlikte de kuleye alamet gibi vurabiliyorsunuz. Birazdan videoda gösterir zaten. Şimdi bu domuzu kes, yanında küçük bir domuz oluştu. Bu domuz da böyle kulenin yanına gittiği zaman domuz da sizle birlikte kuleye vuruyor. O yüzden erken safhada ufak bir gold avantajı sağlıyor. Yani 3.25 falan güzel bir zamanlama. Ve çalılar da değişiklik oldu. Gördüğünüz gibi buradaki çalılar artık yok. Buraya bir çalı eklenmiş. Aşağı koridora ve üst koridorun nehrine 2 tane çalı eklemişler. Buradaki çalıyı da mavinin tam arka kısmına eklemişler. Yani maviye böyle bir bekleyip girmek için güzel olmuş invade'ler için. Bu zaten LoL'den alıntılanmış bir çalı. LoL'de de burada bir çalı var. Buradaki çalıyı tamamen kaldırmışlar.
Niye kaldırmışlar onu pek anlamadım ama değişiklikler bu şekilde. Şimdi nehirde bir ufak bir değişiklik daha var. Şurada balıklar var. Balıkların üzerine tıkladığınızda ufak bir gold veriyor. Yani ne kadar önemli bilemeyeceğim artık. Şimdi davranış değişiklikleri var. Bu kesinlikle gelmesi gereken bir değişiklikti. Sonunda da getirdiler. Yani şimdi toksik oyuncular çok fazla oyunda zaten. Gerçekten oyun oynatmıyorlar. Onların ettiği küfürler, mesela oyunda AFK kalmanız, yani oyundaki davranışlarınız artık bir puanlamaya göre hareket edecek. Yani siz kötü bir davranışta bulunduğunuz zaman bu davranış puanınız düşecek. Olumlu hareketlerde bulunduğunuz zamanda da davranış puanlarınız yükselecek. LoL'de bunun honor sistemi vardı. Buraya da bir şekilde değiştirerek getirmişler. Yani davranış sisteminde eğer çok düşük puanlarda olursanız ranked giremeyeceksiniz. Çok daha düşük puanlarda olursanız normal mod, aram, hiçbir şey giremeyeceksiniz. O yüzden oyundaki davranışlarınıza dikkat etmeniz gerekecek. Ki gerçekten oyundan soğutuyorlar insanı. O yüzden aşırı güzel bir sistem olmuş. Bakalım ne kadar etki edecek onu göreceğiz zamanla. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Yeni sezonda yeni videolarla görüşmek üzere. Yeni sezonda bu değişikliklerin hepsini deneyip videoya dökeceğiz. Elimdeki kaynaklar maalesef bu kadarla sınırlı olduğu için size bu kadar gösterebildim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz tekrardan ve bay bay.